Herkese merhaba. Umarım sağlıklı ve mutlusunuzdur. Umarım her şey yolundadır sizin için. Bugün Türk mutfağının kendine özgü ve çok enteresan olduğunu düşündüğüm bir tatlısını yapacağız. Tavuk göğsü tatlısı yapacağız. Başka mutfaklarda var mıdır bilmiyorum. Etle tatlıyı bu şekilde birleştiren bir mutfak var mıdır bilmiyorum. Türk mutfağının çok özgün bir tatlısını yapacağız. Tavuk göğsü dediğim gibi. İsterseniz lafı fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Malzemelerle başlayalım. 1 litre süt var. Bu yarım yağlı bir süt. 1 çay bardağı pirinç unu, 1,5 çay bardağı buğday nişastası, 1 su bardağı şeker. Bunun 2/3'ünü şimdi göreceksiniz. Tatlıyı yaparken 1/3'ünü de üzerine sos yaparken kullanacağım. Bu tarifin orijinalinde yok ama başta da söylediğim gibi biz kendimizce bir dokunuş, kendimizce bir yorum getireceğiz bu tatlıya. 2 su bardağı kendi sıkmış olduğum taze sıkılmış portakal suyu var. 2 çorba kaşığı tereyağı var ve burada 200 gram kadar tavuk göğsü var. Bu tavuk göğüslerini haşladım. Sonrasında şöyle görmenizi isterim. Şöyle küçük küçük ama gerçekten çok küçük bir şekilde liflerine ayırdım. Sonra onları 2-3 kere soğuk su içerisinde duruladım. O tavuk kokusunun gitmesi için. Bunları süzüp sularından sıkıp kullanacağım. Şimdi göreceksiniz zaten. Önce sütün bir bölümünü 1 su bardağı kadar kaba dolduruyorum. 1 çay bardağı nişastayı ve 1 çay bardağı pirinç ununu bu kaseye ekleyip kenara alıyorum. Bunun önce burada çözülmesini istiyorum. Hafif hafif karıştırarak burada çözülmesini sağlayacağım. Sonrasında şöyle bir tenceremi ocağa alıyorum. Altını yüksek ateşte açıp sütün geri kalan kısmını boşaltıyorum. Süt burada ılık bir hale gelene kadar kalacak. Süt ılıklaştıktan sonra çözdürmüş olduğum pirinç unu ve nişastayı süte ilave ediyorum. Ve dibini tutturmadan istediğim kıvama gelene kadar karıştırıyorum sürekli olarak. Burada önemli olan nokta sürekli olarak karıştırmak. Ocağımı bu karıştırma süresinde orta ateşe alıyorum. Dediğim gibi dibini tutturmadan kıvam alana kadar hiç durmadan karıştırıyorum. Şöyle yarı yoğun bir kıvama geldikten sonra 1 su bardağının 2/3 kadar, şu kadarını ayırıyorum. Şeker ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Burada kilit nokta sürekli olarak karıştırmak. Sonra 2 çorba kaşığı tereyağını ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Aşağı yukarı 10 dakikadır karıştırıyorum hiç durmadan. Şöyle bir kıvam aldığında, iyice yoğunlaştığında bu tatlının ana unsuru olan tavuk etlerini iyice süzdüm ve sıktım sularını. Onları böyle liflerine ayırmıştım biliyorsunuz. Onları ekliyorum. Bu tavuk etleriyle nişastalı, şekerli, pirinç unlu karışımım iyice özleşene kadar en az 10 dakika boyunca
karıştırmaya devam edeceğim. Yalnız burada karıştırmayı sadece karıştırmak gibi değil, birazcık dövmek gibi de yapmanızı öneririm. Şu şekilde hem döverek sert bir şekilde hepsi iyice homojen bir hale gelene kadar onları bu şekilde karıştırıyorum. Tavuk etleri karışımımla iyice iç içe geçtiğinde, adeta hiç fark edilmeyecek bir hale geldiğinde, şöyle bir kıvam oluştuğunda benim için yeterlidir. Bunu şimdi soğutmak üzere kenara alacağım. Bütün karışımımı önce şöyle bir kaba alıp oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Kıvamını tekrar göstereyim. Sakızımsı bir kıvam, yapışkan bir kıvam istiyoruz. Bunu bu şekilde burada soğutacağım. Sonrasında diğer aşamaya geçeceğiz. Tavuklu karışımım orada soğurken ben şöyle bir tenceremi ocağa alıyorum. Altını orta ateşte açıyorum ve size başta gösterdiğim 2 bardak portakal suyunu ekliyorum. Portakal suyunun üzerine yine başta gösterdiğim yarım çay bardağı nişastayı ekliyorum. Arta kalan 1 su bardağının 1/3 kadar şekeri ekliyorum. Ve bunları da bir kıvam alana kadar hiç durmadan karıştırmaya başlıyorum. Portakal suyu da nişasta ile birlikte şöyle kıvam aldıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Onu da burada soğumaya bırakıyorum. Portakal sosu orada soğurken ben de kenarda soğutmuş olduğum tavuklu karışımımı şöyle bir kabın içerisine aktarıyorum. Yalnız bu kabı önceden ıslattım ki dibine yapışmasın, rahat çıkabilsin diye. Bütün kabımın zeminine eşit bir şekilde dağıtıyorum. Sonrasında bu karışımımı bu şekilde bir 20 dakika daha burada bekleteceğim. En az 2 saat dolapta soğuttuktan sonra görmenizi isterim. Şöyle bir kıvam ve doku elde ediyoruz. Sakız kıvamında. Şimdi servise geçebilirim. Ve bu muhteşem tarifimi üzerine nane yaprağı ve portakal dilimleri, birazcık da tarçın serperek bitiriyorum. Umarım severek pişirir, sevgiyle paylaşırsınız. Yedikleriniz şifanız, şifanız yedikleriniz olsun. Afiyet olsun. Hoşça kalın.